Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yazlık bir crop yapacağız. Ben bunu crop olarak değil, bluz olarak giymek istiyorum. Kalçam da bitsin diyorsanız kalça ölçünüze göre alıyorsunuz. Ama crop olarak değerlendirmek istiyorsanız da diyelim ki bizim şöyle bir vücudumuz var. Şurası göğüs bölgesi. Şurası bel. Şurası da kalça. Ben tam göbek deliğimin tam üzerine gelen bir crop istediğim için göğüs çevremi ölçtüm. 84 santim. 1 santim de bolluk vereceğim. Ve birazcık da 3,5 numara şişili öreceğim ama bol bol öreceğim. 4 olarak hesaplayabilirsiniz. Ve buradan tam göğüs ölçümden 85 santim kadar zincir atarak başlıyorum. Eğer kalçada bitsin istiyorsanız kalçanızı ölçüp bolluk verip kalça kadar zincir atarak başlıyorsunuz. 85 santim zincirimi attım. Burada tığımı çıkarıp şişime geçiyorum ve her bir zincirimin içerisinden bir tane ilmek alarak şişime diziyorum. Ben misinalı şiş kullanacağım ama siz ön ve arkayı ayrı ayrı örüp yanlardan dikebilirsiniz veya tığınızla birleştirebilirsiniz. Bu şekilde başlıyorum. Yüz yuvarlak örerek göğüsten bele kadar gideceğiz. Artık hep düz örerek döne döne örüyorum ta etek ucuna kadar. İstediğiniz santime kadar burayı örebilirsiniz. Yuvarlak bir şekilde etek ucunu yapacağımızı da unutmayın. Devam edeceğiz. Bluzumu 85 artı 80 yani 165 ilmek ile başladım. Yuvarlak bir şekilde döne döne aşağıya indim. Aşağıya indim diyorum çünkü burası göğüs kısmında kalacak. Burası da etek ucu olacak. Daha sonra hemen bir şurada santim vereyim. Ne kadar santim olduğunda görelim beraberce. Bunu ben kendi vücuduma göre yaptığım için kendi ölçülerime göre devam ediyorum. Size de bir çizim olarak nereden nereye olduğunu göstereceğim. Hiç merak etmiyoruz. Şöyle 27 santim kadar dümdüz aşağıya kadar inmişim. Şimdi efendim burada işaretlerimi aldım. Arkayı geniş, önü dar yapıyorum. Biliyorsunuz ben her zaman ne yapıyordum? Arka dar, ön geniş oluyordu. Ama buradaki yapacağımız işlem birazcık standartların dışında olan bir işlem olduğu için arka geniş, ön dar olacak. Çünkü burada biz bu etek ucunu şöyle hafif bir yuvarlak bitireceğiz. O yüzden de öndeki yuvarlak arkaya dönmesin, yanlarda bir göze batan bir durum olmasın diye arkayı birazcık daha geniş yapıyorum. Önde gözümüze batmayacaktır. Şimdi ben burada işaretlerimi aldım. 80 santim ön, 85 santimi de arka yaptım. Yaklaşık bir 2 santim kadar arka geniş ve kesmelerime başlıyorum. Ayrımlarımızı yaptıktan sonra ne yapıyorum efendim? Şimdi şuradan 3 tane ilmek keseceğim. Tığımla keseceğim. Çünkü katından aldığımda zorlanıyorum ve daha mükemmel olsun istiyorum. O yüzden birinci kesmemi yaptım. İlk kesişlere özel bu. Yoksa yine yuvarlak ve kusursuz olsun diye ya da kusursuza en yakın olsun diye ne yapıyorum? Dönüşlerde bir tane, yani buradan buraya kadar gittim bir tane, dönüyorum iki tane. Buraya kadar gittim bir tane, tersinden dönüyorum iki tane şeklinde her iki taraftan üçer üçer kese kese 7 sıra aynı işlemi tekrarlayacağım. Yavaşça bizim etek ucumuz yuvarlanmaya başlayacak. 7 sıra sonra buluşuyoruz. Şimdi görüyorsunuz işaretimden sonra kese kese üçer üçer kestim. Her seferinde bir arkadan iki tane diğer taraftan. Böylece yuvarlağımız daha düzgün oldu. Ve toplamda 21 bu tarafta 21 bu tarafta ilmek kesmiş olduk. 7 kez 3 kestikten sonra hemen başlıyoruz.
şuradaki bölümde 16 ilmek kalana kadar dörder dörder kesmeye. Şimdi hepimizin 16 ilmek kalacak diye bir şey yok. Ama aşağı yukarı 16, 15, 17, 18 civarı onu bir şekilde ayarlamaya çalışın. İlmek kalana kadar da dörder dörder keseceğiz. Şimdi ben şurada son 2 ilmeği kesmemişim. Hemen şöyle burada 2 ilmeğimi kesiyorum ki döndüğümde daha güzel bir yuvarlağım olsun. Bir ilmeğimi bu taraftan kestim. 3 ilmeğimi de bu taraftan keseceğim. Sonra gideceğim sona kadar bir ilmek keseceğim. Sonra arka taraftan 4 ilmek, yani toplamda 4 ilmek keseceğim. Şimdi burada 3 ilmek kesiyorum. 4 dediysem yanlışlık olur. Toplam 4 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Yani bir arkada 3 önde. Ve burada devam ediyorum. 16 ilmeğim kalana kadar devam edeceğim ben. Dörder dörder keseceğim. Daha sonra da kalan ilmeklerin hepsini aynı anda keserek bu etek ucundaki yuvarlanmayı sağlamış olacağım. Daha sonra detaylarda buluşuyor olacağız. Arka ve öndeki etek ucunu bitirdim. Her ne kadar şu an pek belli olmasa da yuvarlak bir şekilde kesimini yaptım. Şöyle düzelttiğimde daha güzel gözüküyor. Şimdi burayı lastik yaparak istediğimiz kusursuz hale getireceğiz. Ama lastik yapmadan önce hemen ben buraya ilmek kaydırma yapacağım ki lastiğim daha güzel gözüksün. Şu aralarda arttırma yerlerinde olan karışıklık gözümüze girmesin lastik yaptıktan sonra. Bunu nasıl yapacağımızı hemen gösteriyorum efendim. Şuradaki boşluğu görüyorsunuz. Önü ve arkayı ayrı ayrı ördüğüm için burada bir gerilme mevcut. Hemen buradan tığımı girdim. Bir de şuradan girdim. İpimi bağlayarak oradaki ayrıklığı gideriyorum. Şöyle görüyorsunuz. Diğer kalan bölümleri de şimdi ilmek kaydırma yaparken düzelteceğiz. Buraya 2 düğüm atıyorum. Elimde şu an 3,5 numara tığ var. Örgümü de 3,5 numara şiş ile örmüştüm. Şimdi burada hemen şöyle bir ilmeğimi üste alıyorum. Ve başlıyorum. Her ilmeğin üzerinden giriyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Yine girdim. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Ve bahsettiğim ayrıma geldim. Görüyorsunuz kocaman bir ayrım var. Onu nasıl gidereceğim? Şuradan aldım. İlmeğimi çıkarttım ve ilmek kaydırmamı yaptım. Birkaç tane ördükten sonra size göstermek istiyorum. Daha net göreceksiniz. Yine geldim. Şuradan girdim. 2 kattan alıyorum daima iplerimi. Ve şöyle ilmek kaydırmamı yaparak tüm etek ucunu çepeçevre çevreledikten sonra ipimi koparmadan şişime ilmeklerimin üzerinden ilmek alarak tekrar dizeceğim ve lastik kısmını yapacağız. Şimdi ben dönüp geliyorum. Bu bluzdaki motifi daha rahat anlatabilmek, iyi görünsün diye şuradaki beyaz motifi örmüştüm ve bu motifi ben sökmeye kıyamadım çünkü çok güzel oldu ve şu an ördüğüm beyaz bluzda da bu motifi kullanacağım. İlla bu motifi örmek istiyorsanız tabii ki örebilirsiniz ama elinizde böyle danteller de varsa onları da kullanarak bluzunuza monte edebilir. Hem danteli kullanmış hem de bluzunuzu şıklaştırmış olursunuz. Çepeçevreye bütün etek ucunu ilmek kaydırmalar ile görüyorsunuz. Her bir ilmeğin ucuna batarak ve arada kesme yaptığım noktaları da kapatarak dolandım. Şimdi ne yapıyorum? Şişime ilmeğimi diziyorum. Bunu da farklı bir teknik yapacağız. Şöyle kenarında bir bölüm kalsın istiyorum.
Şurada ilmeğimi görüyorsunuz. Şu V şeklindeki ilmeğimin tek tarafını alarak giriyorum ve ilmeğimi öyle diziyorum ve daha sonra da bir ters bir düz örerek etek ucunu tamamlayacağım. Kaç santim olduğunu da size söyleyeceğim ve bluzumuzun üst kısmına geçeceğiz. Arada santim veriyor olacağım. Lastiğimi bitirdim. Krobumun üst kısmına da şimdi aynı şekilde lastiğimi dizip bir ters bir düz ördükten sonra devam edeceğiz. Önce sizinle şuradaki yuvarlak olarak örmüş olduğum lastik kısmını ölçmek istiyorum. Bakmayın böyle minnoş olduğuna, bana geldi. Benim üst bedenim 38. Ben genelde 40 giyiyorum. Tam böyle yazlık, altına bir etek, bir pantolon, bir şort, bir bolera giyip yazlık yerlerde giymelik bir bluz oldu. Daha doğrusu bluz değil, crop oldu. Şurada hemen bir size santim vermek istiyorum. 4,5 santim kadar bu alt kısma lastik yaptım. Daha sonra aynı şekilde yine ilmek kaydırmamı yapıp tek tarafından lastiğimi şişime dizdim. Burada birazcık daha minik bir lastik yaptım. Hemen onun da santimini vermek istiyorum size. Burayı da 2,5 santim yapmışım efendim. Ve daha sonra da 4 eşit parçaya böldüm. Şurası bizim sol yanda kalacak. Hemen karşısına bir adet işaretime aldım. Daha sonra ikisini birleştirip tam ortadan ön ve arka işaretlerimi aldım. Daha sonra da bu ikisinin ortasına, tam ortasına bir işaret buraya, bir işaret de buraya almıştım. Bunu çıkarttım şimdi. Örmeye başladım. Bunu örmeye başlamadan önce bu kısmı size anlatmıştım. Ama yanlışlıkla benim şarjım bitmiş. Boşu boşuna konuşmuşum. O yüzden yeniden bu kısmı anlatıyorum. Daha sonra da tam orta işaretinden başlayarak 5 tane sık iğne yaptım. Ortaya doğru geldim. Şuradaki orta işaretinden ön ortasına ya da arka ortasına doğru geliyorum. Sonra bir zincir yukarı çıkıp 5 tane sık iğne, bir zincir yukarı çık, 5 sık iğne şeklinde askımı yapıyorum. Daha sonra bunların da orta işaretlerini alıp aynı işlemi devam edeceğim. Askım buradan başlayıp öne kadar devam edecek. Çapraz şekilde gelecek. Daha sonra arkadan tekrar başlayıp tekrar önde çapraz şekilde gelecek ve daha sonra da buradaki motifime ve bu parçama, ana parçama minik bir buhar vereceğim değdirmeden ve bunu buradaki çapraz askımın tam üzerine monteleyeceğim ve şuralardan bir dikiş, askılarıma bazı yerlerden, denk gelen yerlerden tutturma ve burası, şu an ben size yanlış tarafı gösteriyorum. Burası arka. Önde bu işlemi yapacağız. Ben askılarımı örüyorum. Bir de şunu da söyleyeyim unutmadan önce. Askıları arkadan başladım öne doğru örmeye. Çünkü dikiş yerleri önde kalacak. Önü de bununla bitireceğiz. Bunu üstüne kapattığımızda hiçbir göze görünen çirkin bir görüntü olmadan krobumuzu bitirmiş olacağız. Arkadan örmemin bir nedeni de şu. Arkadan ördüğümde askıları öne alıp ayna karşısında vücudumun neresine denk gelsin, uzunluğu yeterli mi yetersiz mi ona bakmam kolay olduğu için böyle yapmaya karar verdim. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Eğer bir yardımcınız varsa arkada da bitirebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu minik crop'ta nasılsa şöyle bir parçamız var. Bunun altında o görüntüyü gizleyeceğiz. Ne demiş bir Yunan atasözü, çok severim ben bunu. Süslenmek gizlenmektir. Ne kadar süs o kadar gizlenmek istediğin bir yönün vardır anlamına geliyor. Biz de süsü seviyoruz. Gizlilik de fena bir şey değil. Buluşacağız. Güya bu videoyu bu saatlerde hazırlıyordum ve YouTube'a yüklüyordum. Ama olmadı. Bazen ne yaparsanız yapın planlar size uymaz. Çok tuhaf, trajikomik bir olay yaşadım. Şöyle ki efendim, size buraya kadar konuyu anlattım. Sonra dedim ki arada yemeği yapayım. Ben bunları yaparken, askıları örerken yemek pişer.
O arada da ben geri dönerim. Videomu tamamlarım. Editimi yaparım. Gece saat 12'den sonra da güzelce yayınlarım. Böylece cumartesi günü erkenden yayınlanmış olur. Ben de başka işlere dönerim. Onlarla uğraşırım. Ama tabii böyle olmadı. Örgüyü bıraktım, mutfağa gittim. Birkaç tane biber vardı. Onları doğradım. Fazlaydı evde. Dedim bunları buzluğa atayım ben. Arada birkaç şeye katarım. Korkunç derecede acı çıktılar arkadaşlar. Sıkılanlar bu bölümü sarabilir. Hep hayatta örgüden püf noktası verecek değilim. Başka şeyler de oluyor. Başka şeylerden de konuşmak istiyorum bazen. Şöyle bir durum oldu. Biberden sonra yemek pişti. Mutfağı topladım. Geldim örgüyü alacağım. Benim ellerim şişmeye başladı. Hem şişiyor hem yanıyor hem de bir de elimde yaralar falan vardı. Böyle küçük bıçak kesmesi, sinek sokması falan. Onlar falan daha da feci bir hale geldi. Hem kaşınıyor. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Hemen araştırma yapmaya başladım. Size de söyleyeyim. Sabunla yıkamak fayda etmiyor arkadaşlar. Çünkü biberin kendi yağının içinde bulunan bir madde. Şu an hatırlamıyorum, Latince bir isim. Sabunla çıkmıyormuş. Yağ çözücülü bir bulaşık deterjanına ihtiyaç varmış. Gittim, bütün mutfakta ne var ne yok her şeyi elimde yıkadım. Fayda etmedi. Temizlik yaptım, fayda etmedi. Kaşınıyor. Ondan sonra buzlukta ne kadar su varsa hepsini indirdim. Elimi soğuk buzlu sulara soktum. 4-5 saattir buzlu sularla oturuyorum. Buzlu maden suyu yaptım. Buzlu süt yaptım. Buzlu yoğurt yaptım. Bunları dönüşümlü olarak tekrarlayıp arada sürekli elimi bulaşık deterjanı ile yıkadım. Yani elime bir yılda verebileceğim kozmetik zararı vermiş oldum deterjanlarla. Daha sonra maden suyu biraz fayda etti. Sonra zeytinyağı ve ayçiçek yağı ile ovma var. Onlar da fayda etti. Ve bunların hepsi artık 4-5 saattir uğraşıyorum. Şu an gece yarısı oldu. Ve gördüğünüz gibi hala askılarımı bitiremedim. Onun için hiçbir şeye kesin gözüyle bakmamak, hiçbir şeyi öngörüsüz bir şekilde konuşmamak gerekiyor. Hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Artık sürpriz iyi mi olur, kötü mü olur, acı mı olur, tatlı mı olur bilinmiyor. O yüzden biraz gecikme oldu. Size de bunları saymak istedim. Limon, sirke de iyi geliyor. Sütü bir minik kaba koyup, ben minik minik buz kalıpları vardı, onlara koyup sabun gibi gidip gelip yıkadım 4-5 saat içerisinde. Yoğurdu da aynı şekilde dondurdum. Elimde tutarak bir müddet acısını geçirmeye çalıştım. Şu an ellerimin şişi falan indi ama bir tuhaf böyle gerginlik var hala ve görüyorsunuz. Baya böyle bir kendinden geçtiler. Hala hafif bir kaşıntı ve yangı var. Ama bir yandan da size söz verdim diye devam ediyorum. Ama olabiliyor, bazen insan sözünü de tutamıyor. Orada hemen ön yargılı şekilde davranmamalıyız. Oluyor bunlar. Hayat bu. İnsanın başına her şey geliyor. Allah'tan gözüme yüzüme sürmemişim. Yoksa kesin hastaneliktim. Yani gerçekten çok korkunçtu. Biberin acı olduğunu fark ettiğiniz an ellerinizi yağlıyorsunuz. İyice ovup bulaşık deterjanıyla yıkıyorsunuz. Ve mümkünse biliyorsanız acı olduğunu eldivensiz doğramayın. Ben bu hatayı yaptım. Siz yapmayın. Bu da böyle bir püf noktasıydı. Şimdi ben bu askıları hala bitiremedim. Devam edip bitireceğim. Artık bu video cumartesi yetişir mi? Çünkü ellerimde hala gerginlik var ve bıçakla kestiğim ve sivrisineklerin soktuğu yerler hala yanıyor. Diğer yerler geçti ama yetişmezse de pazara yetiştirmeye çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Bu da böyle bir anıydı. Dilerim başınıza gelmez. Böyle neler yaşanıyor hayatta. Tek derdimiz bu olsun. Görüşmek üzere.
Askılarımın bir tanesi görüyorsunuz 45 santim kadar. Enini de ölçeyim. Kaç santim olmuş? 2,5 santim eninde de askımın eni var. Ve burada ne yapıyorum artık? Hemen gösteriyorum size. Şuradan çıkmış olduğum, şurası bizim sol yan. Hemen bu şişim nereden gelmiş buraya? Şöyle bir askının bir tanesini birleştirdim. Bu da efendim yine aynı şekilde çapraz gelecek. Buradan çıktı. Şurası ön ortamız. Şurası yan ile ön ortasının orta noktası. Ve ön ortamın orta noktasına başlangıç bölümünü getiriyorum. Hemen burada birleştirmeye başlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Ve buradaki 5 tane sık iğnemi de ilmek kaydırma yapacağım. Şuradaki ipimi artık çıkarabilirim. İstiyorsanız sık iğne de yapabilirsiniz. Ben böyle yapmak istedim. Sık iğneden daha az bir kalınlık oluyor böyle yaptığımda. Dün gece videomu bitiremedim. Elimin kaşıntısı ve yangısı geçmedi. Son olarak geçiren şeyi açıklıyorum efendim. Son olarak geçiren şey 1 litre kadar sütü dondurdum. Çok çabuk donuyor zaten. Sonra elimi onun içinde yavaş yavaş çözene kadar, iyice ağrısı, acısı, yangısı geçene kadar beklettim. Çabuk da çözülüyor, hiç merak etmeyin. En sonunda şükür geçti. Ama bayağı bir saatlerimi aldı. Dilerim bir daha olmaz. Benim de ilk kez başıma geliyor. Şimdi kışlık hazırlıklar falan yapılıyordur evlerde. Yavaş yavaş başlar sonbahara doğru. Onun için aklınızda bulunsun. Acıysa eğer biber, eldivensiz dokunmayın. Sizin de canınız yanmasın. Şimdi buradaki bölümü bitirdim. İplerimi temizleyip bir ütü yapacağım. Daha sonra beraberce motifimizi nasıl eklediğimizi göreceğiz. Şöyle askımı göstermeye çalışıyorum. Kameramı birazcık aşağıya takmışım. Arkadan böyle gözükürken önde bildiğimiz klasik 2 tane askımız var. Öne de motifimizi geçirerek birazcık daha ön kısmı kapatıyor olacağız. Hem de daha da güzelleştiriyor olacağız. Dönüyorum. Şimdi hem bluzuma hem de motifime tersinden güzel bir buhar verdim değdirmeden. Görüyorsunuz gayet güzel kendisini bıraktı. Şimdi motifimizi alıyoruz. Önce bir size çapını söyleyeyim. Bu motiften örmeyip dantel örersem olur mu diyenler veya elimde benim dantel var onu yapsam olur mu diyenler için bir fikir olsun. Şuradan şuraya ölçtüğümde benim motifim 21 santim çapında. Zaten hepimizin bedeni aynı olmadığı için askılarınızı dantelinizin çapı kadar ayarlarsınız ön askınızı. Oradaki araya da dantelinizi monte edersiniz. Şimdi ben motifimi nasıl monte edeceğim? Şurası bizim yandı. Ön arka işaretlerim hala duruyor. Şurası da şöyle olacak. Şöyle ütüden sonra etek ucumun yuvarlaklığı daha da güzel ortaya çıktı. Çok beğendim. Şimdi burada şu ön ortası işaretimi de çıkarıyorum artık. Ve tam ortaya şuradaki yuvanın olduğu noktaya bluzumun bitişini denk getiriyorum. Ve buradan başlayacağım. Çırpma dikişiyle içinden kenarlardan şu en sondaki kirpiklerimin olduğu noktalardan geçe geçe dikişimi yapacağım. Hemen birazcık sizinle başlayalım. Emin oluyorum tam ortadan tutturduğuma. Görüyorsunuz benim de askım birazcık bir 2 santime yakın içeride kaldı ama hiç problem değil. Önemli olan benim motifimin veya dantelimin askıdan daha küçük olmaması. Büyük olması önemli değil. Şimdi şurada bir bağlayarak tutturmak istiyorum. Bunların hepsi içeriye alınıp temizlenecek.
Ve şöyle de küçücük bir bölümünü göstereyim. Şöyle tutuyorum, fazla oynatmadan serdiğim kısmı alttan alıyorum, çıkıp zincirimin içinden devam ediyorum. Düzelte düzelte tekrar alta girdim. Kirpiklerim havada kalsın istiyorum. Hiç onlara dokunmayacağım. Böyle küçük küçük tutturuyorum. Eğer kirpikleriniz havada kalsın istemiyorsanız tam kirpik ucundan tutturabilirsiniz. Ama ben bu sefer böyle olsun istiyorum. Tabi her seferinde kirpiklerim olduğu için de onları düzeltmem lazım. Böyle bir alttan bir zincirin içinden geçerek yüz yuvarlak burayı dikeceğim. Mümkünse masada dikin, mümkünse iğneleyin veya böyle farklı bir renkten iple telliyi verin. Hemen kenarlardan da tutturmanız daha kolay olacak. Ben hemen bitiriyorum ve detaylarda buluşuyoruz. Kurubumu buradan başlayıp bir güzel diktim. Görüyorsunuz kirpiklerim havada, böyle olması daha hoş oldu. Daha sonra döndüm, iç kısmından tam çap noktasından, dairemin çapından tekrar bir içten diktim. Daha sonra tekrar bu tarafa çevirip kenarlardan tutturarak şuradaki bölümü diktim. Görüyorsunuz bu taraf dikilmedi, havada kalıyor. Onu da şimdi beraberce göstereceğim nasıl diktiğimi. Onu da beraberce dikeceğiz. Dikkat etmemiz gereken, siyah zeminde daha güzel gözükecek. Burada dikkat etmemiz gereken motifimizin ya da dantel dikiyorsak dantelimizin aynı bölümlerinin aynı şekilde simetrik şekilde askının tam ortasına denk gelmesini sağlamamız. Eğer bunu ben burayı böyle bırakıp burayı şöyle yaparsam giyildiğinde görüyorsunuz hoş durmuyor. Onun için nerede bitirmem gerekiyor? Tam şuradaki kirpiğimin ucunda şurada bitirmem gerekiyor. Onun için onu düşünerek davranacağım. Şimdi hemen ne yapıyorum? Şuradan dikişime başlıyorum. Ve böyle çırpma dikişleri yaparak, görünmeyen dikişler yaparak alttan gidiyorum. Görünmemesi için ama aynı zamanda da sağlam olması için minik minik batışlar gerçekleştiriyorum. İpim yine örgü örmüş olduğum ip. İtalyan mercerizeyi 2 kat yaptım. Bayağı sağlam güzel bir ip. Ama dikiş ipi kullanmak istiyorsanız Gun kullanın. Gun markasının ipini 2 kat yaparak kullanın. Veya dantel ipi de olur. Sağlam bir dantel ipi. Devam ediyorum dikişime. Şöyle arkada birazcık gözüküyor dikişim ama hiç problem değil. Orası zaten görünmeyecek. Şimdi yavaş yavaş geldim. Şuradaki kirpiğime yaklaştım. Zincirlerimin içinden geçiyorum. Ve son olarak da kirpiğimin, bakıyorum hemen diğer kirpiğimin ucundan mı dikmişim. Sadece bu kirpiğin ve diğer kirpiğin 2 tane kirpiğin motifteki ucundan dikmişim. Şurada ipimin katında bir gevşeme oldu. Onu düzelteyim. Ve bitiriyorum burayı. Şöyle bir motifimiz oldu. Gayet güzel oldu. İstiyorsanız, seviyorsanız bunların üzerine minik inciler, pullar dikebilirsiniz. Veya buradaki motifi pullu iple yapabilirsiniz. Simli, püsküllü, bu kelebek iplerden veya bu sihirli iplerden. Onların da simlileri var.
veya pullu iple simli ipi karıştırıp kelebek iple pullu ipi karıştırıp hepsini birbirine karıştırıp buraya böyle minik bir motif de örebilirsiniz. O da ayrı bir şey olur. Bunu mesela siyahtan örüp veya gümüş rengi iplerden örüp burasını da simli pullu iplerden örerek altına da güzel bir etek, pantolon bir şey uydurarak gayet güzel gecede kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada ipimi sabitliyorum, saklıyorum ve detayları yazıp geliyorum. Evet efendim, bluzumun son haliyle karşınızdayım. Her yeri bitti, dikişler temizlendi, ipler içeriye saklandı ve giyilmeye hazır. Gelelim şimdi bluzumuzun detaylarına. Yuvarlak bitişli, yazlık, askılı crop yapımı diye not almışım buraya. Efendim, bluzumuz şu noktadan zincir çekerek başlanıyordu. Herkes kendi ölçüsünde zincir çekip kendi vücudunu ölçüp bir 2-3 santim bolluk veriyordu. Daha sonra da aşağıya doğru örüyordu. Ben kaç santim örmüşüm? Lastiksiz hallerini söylüyorum. 27 santim örmüşüm. Daha sonra yuvarlak şekilde kesiyoruz her iki taraftan. Arka ve öndeki detaylara ayarladıktan sonra videomu lütfen dikkatle dinlerseniz tüm detayları anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Kaçırdıklarım olursa da yorum olarak yazarsanız cevaplamaya çalışıyorum. Daha sonra bu kısma ilmek kaydırma yapıp daha sonra da 4,5 santim kadar bir ters bir düz ördüm. Sonra geri dönüp yukarıya bir ilmek kaydırma yaptım ve daha sonra tekrar şişimi dizip yine bir ters bir düz örüp 2,5 santim kadar da bu kısma lastik yaptım, bir ters bir düz. Yani toplamda bizim yan uzunluğumuz 34 santim. Bunu yüksek belle giydiğimde benim vücudumda hiçbir yer gözükmüyor. Ama azıcık düşük belli giydiğimde ön göbeğimi örterken sadece yanlardan böyle 1-1,5 santim kadarlık bir açıklık olabiliyor. Bu da yazlıkta çok göze batan bir durum değil. Hatta bunu seviyorsanız daha da kısa yapıp mayonuzun üzerine, bikininizin üzerine plajda veya yazlık evlerinizde kullanmak için de öyle değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer kısımlara. Benim zincir atarak başlamış olduğum nokta 85 santimdi. 85 santim kadar dümdüz zincir yapıp daha sonra 3,5 numara şiş ile her bir zincirin içerisinden ilmek çıkarıp yuvarlak şekilde ördüm misinalı şişimle. Misinalı şişiniz yoksa da ön ve arkayı ayrı örüp yanlardan daha sonra dikebilirsiniz. O da olur. Misinalı şişim yok diye vazgeçmeyin. Ben yıllarca misinasız şişlerle neler neler ördüm. Yani hiç problem değil. Daha sonra efendim işaretler alındı. Yanlardan, ön ortasından, ön ortasıyla yanların arasındaki orta noktalardan işaretler alınıp askılarımı ördüm. Askılarımda 45 santim uzunluğunda 2,5 santimde genişliğindeydi ve arka çapraz idi. Daha sonra burada hemen şurayı renkli bir şekilde belirteyim. Şöyle pembe olsun burası da. Buradaki detayları gördünüz. 21 santim çapında da benim şu motifim vardı. Bu motifimi biliyorsunuz daha önce bir motifli bluz yapmıştım. Oradaki motiflerim ebruli olduğu için videoda güzel çıkmadığından dolayı beyaz ile anlatmış. Daha sonra da ebruli motifleri kıyafetime monte etmiştim. O da çok güzel olmuştu. Sonra ben bu motifi sökmeye kıyamadığımdan dolayı değerlendiririm diye aylardır tutuyorum. Ve buna yapmaya karar verdim. Çok da güzel oldu. İyi ki sökmemişim. İlla bu olacak diye bir şey yok. Elinizin altında danteller varsa, işte bir şeyin üzerinde vardır da artık siz o kıyafeti giymiyorsunuzdur. Onu kesip yapabilirsiniz. Veya hazır alıp yapabilirsiniz. Veya bu çok güzel mağazaların kendi ürünleri oluyor. Dantel görünümlü böyle pamuktan. Naylonumsu olursa biraz sizi zorlayabilir. Alerji olabilirsiniz veya yazın kaşındırabilir falan. Onun yerine pamuktan olanlardan danteller varsa elinizde hazır. Bu tepsi örtüsü yok, sehpa örtüsü yok, bilmem ne örtüsü falan gibi şekillerde satılan o dantellerin pamuklu olanlarından da kullanabilirsiniz. Ve geliyorum detaylara.
İtalyan merserize ip. İpim böyle bir ipti, sarma ipti. Ben içinden ve dışından ördüğüm için şu an böyle duruyor. Hemen burada sayısını vereyim. 2 kattan ördüm. Tek katı 4 ipten sarılmıştı. Toplam 8 kat ip ile ördüm. Normal pamuklu ip olur, simli ipler olur, pullu ipler olur. Elinizde olan yaza uygun, akrilik oranı düşük olan ipler olur. Ne bileyim hani %90 pamuktur da %10 akriliktir gibi. Hani size zarar vermesin, kaşındırmasın, terletmesin, alerji yapmasın ve benzeri dileklerimden dolayı bunu söylüyorum. Yok bana bir şey olmaz diyorsanız akrilik ip de olur. Ve geliyorum diğer detaylarına. Tığım 3 numara idi. Şişim 3,5 numara idi. Tığım şuradaki motiften bahsediyorum. Yoksa şuradaki başlangıcım 3,5'tu. 3,5 numara tığ ile başlayıp 3,5 numara şişe geçtim. 38 bedene göre örüldü. Tam göbeğimin üzerinde, göbeğim şurada kalıyor. Tam göbeğimin üzerinde biten bir bluz oldu. Gram olarak da 120 gram ip kullandım. Eğer bu iple ve bu şişlerle 38 beden birini örecekseniz bu kadar. Ama 44 bedene biraz kalın bir iple kalın şişlerle öreceğim diyorsanız birazcık fark olabilir. O da hani 2 tane ip alırsınız 100 gramlık 200 gram. Zaten 120 gram kullanmışım. 2 tane ip biter ki onun bile biteceğini zannetmiyorum. Hadi motifi de bundan yaptınız diyelim. 2 tane ip gider. Ve neresi kaldı anlatmadım. Hemen şöyle bir bakıyorum. Her detayını da anlatmışım efendim. Motifi tekrar tekrar anlatmak istemediğim için aşağıya açıklamalar kısmına link vereceğim. Anlatacaklarım bu kadardı efendim. Ben böyle tercih ettim. Yazlık bir iple, pulsuz payetsiz, sade bir model istedim. Özellikle denimlerle ve ketenlerle çok güzel duracak. Yorumları alta yazarsanız sevinirim. Sormak istedikleriniz, bilmek istedikleriniz varsa sevinirim. Ya da ileride yapmamı istediğiniz modeller varsa bana DM'den atabilirsiniz, alta yazabilirsiniz. Sevinirim. Ben de size faydalı olmak amacıyla burada videolar yapıyorum. Elimde binlerce model var ama tabii ki sizden gelen modelleri de araya sıkıştırmak isterim. Bazen sıkıştırıyorum, bazen de bekliyorlar. Bekleyenlerden şimdiden özür diliyorum ama gelecekler. Hepsinin notu alındı. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Kanalıma katılıp beni desteklerseniz sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.